Geldiğim zaman Meksika'ya uçtum, oradan sınıra gidene kadar Meksika polisi beni soydu falan. 6 ay kampta tuttular beni. Kampta demeyeyim de cezaevi olsun. Çıkmak istiyorum diyorsun, Türkiye'ye gitmek istiyorum, ona da izin vermiyorum. Bahçeşehir mimarlık bitirip sınırdan yürüyerek başka ülkeye gitmek zorunda kalıyorsun. Harika bir Los Angeles havasından günaydın. Kaldığım yerleri çok fazla çekmediğimi fark ettim. Şimdi bugün kaldığım yeri göstermek istedim çünkü özellikle Amerikan filmlerinde görmüş olduğunuz böyle motellerde kaldık bugün. Güzel bir deneyimdi. Bakın şöyle. Burada genelde konseptler böyle motel şeklinde oluyor. Biz hem burada biraz bu atmosferi yaşamak için burada kaldık. Hem de filmlerden motel ortamını size göstermek istedim. Bunlar otellere göre şöyle yol kenarlarında görmüşsünüzdür. Issız yol kenarlarında böyle moteller. Bunlar otellere göre bir tık daha ucuz oluyor. İçeride de sadece temel yatak, duş bitti. Evet, şu anda Muhammed kardeşimizle tanıştık buradan. Kendisi Bingöllü. Biz Muhammed'le dün Venice plajında tanıştık. Kendisi de burada kendilerinin bir Türk yemekleri yaptıkları bir tezgahları var, dükkanları var diyelim. Bize de sağ olsun burada lahmacundur, işte pidedir, ikramlarda bulundular. Çok da güzel yedik, etli ekmek çok güzeldi. Aynı zamanda da kendisiyle şimdi biraz sohbet etmek istiyorum. Burada kendisi 2 senedir Amerika'da yaşıyor ve bu bölgede yaşıyorsun değil mi Ali? Bir sene San Francisco. Bir sene San Francisco, Kaliforniya bölgesinde yaşıyor. Evet. Ve kendisiyle sohbet ederken şunu fark ettik ki aslında Amerika'nın göründüğü kadar bir de arka yüzü var galiba. Sen daha iyi biliyorsun. Biz şimdi konuşuyorduk. Bir yandan da böyle kamerayı açmak istedim. Muhammed kardeşim daha iyi anlatır. Buraya nasıl geldi, ne zorluklarla geldiler. Onlar daha iyi biliyor tabii. Meksika üzerinden geldim ben. 2022'de. O zamanlar biraz daha şimdiye göre daha iyiydi. Hani şu an gelmek bayağı zor ve tehlikeli. Ben geldiğim zaman Meksika'ya uçtum, oradan sınıra gidene kadar Meksika polisi beni soydu falan. Üzerimdeki paraları aldı. Yani şu an mesela hani böyle hemen sınırı geçince sanki bir şey havası var. Bir hafta kampta kalıyorsun, sonra hemen bırakıyorlar seni. Sonra hayatına devam ediyorsun gibi bir hava var ama öyle bir hava yok yani. Keşke öyle olsa. 6 ay kampta tuttular beni. Kampta demeyeyim de cezaevi olsun. Cezaevine giriyorsun herhalde bildiğin. Mahkumlar falan vardı. Filmlerde oluyor böyle barfix falan çekerler öyle. Bildiğin onlarla beraber kalıyorsun. Aynen, mahkumlarla beraber kaldık. İçeride zaten gardiyanların çoğu ırkçı. Senin burada kalmanı istemiyorlar. Kötü muamele ediyorlar o yüzden. Aynen, gelmeni de istemiyorlar. 6 aydan sonra artık psikolojim bozulmak üzereydi. Şans eseri çıktım. Oradaki bir gardiyan işte mektup yazdı bana. Ben orada çeviri işlerini yapıyordum. Yani çıkmaya da bilirdin daha. Yo, zaten deport olmuştum ben. Sınır dışı edilmiştim. Sınır dışına itiraz ettim. Sonra oradaki kütüphanede çalışıyordum ben. Bir de inşaat işlerinde çalışıyordum. Oradaki işlerde çalışınca işte gözlerine girmiştim biraz. İşte benim adıma bir mektup yazdılar polise. Bu çocuk bütün işlerimizi hallediyor, çeviri işlerini yapıyor, işte kütüphanedeki işlerimizi hallediyor diye. Bir isteği olursa kırmayın demişti. Ben de o mektubun arkasına işte buradan çıkmak için kefaret ödemek istiyorum yazdım. Ne kadar çıkarsa öderim yazdım. Polis beni çağırdı, işte $20.000 kefaret veriyorum, ödersen çık dedi. Ben de bugün ödeyebilir miyim dedim. Heyecanlandım tabii. Ertesi gün ödeyip çıktım sonra. $20.000 ödemiş oldun. $20.000 ödemek zorundaydım çünkü yoksa Türkiye'de... Yani aslında şöyle bir durum da var o zaman. Mesela sen orada kalıp bir de 6 ay sonra deporte de edebilirler seni. Tabii ben öyle oldum. Kefaret şansa çıktı mesela, arkadaşlarıma çıkmadı, hepsi Türkiye'de. Yani gelip de orada 6 ay kampta kalıp sonra Türkiye'ye geri gönderilenler de var. Bir yıl kalan da var öyle. Ya bir yıl sene kalan arkadaşım var. Kaldık. 1,5 sene kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Çıkmak istiyorum diyorsun, Türkiye'ye gitmek istiyorum, ona da izin vermiyorum. Onlar tamamen onların kararına bağlı. Yani bir yıl cezaevinde yatıyorsun, sonra Türkiye'ye geri geliyorsun. Kuzenim geldi, 8 ay kaldı. Türkiye'ye ilk aydan itibaren gitmek istediğini söylediği halde 8 ay sonra gönderdi. Yani. Vallahi hiç biliyor muydun bu olayı böyle olduğunu? Hani biraz böyle sanki ben hep mesela biliyorum, hani biraz daha böyle sınırı geçiyorsun, bir hafta kampta kalıyorsun. Sonra da burası Amerika kardeşim, Amerika vatandaşı olmak isteyen herkes Amerika vatandaşı olabilir. Havasıyla içeri giriyorsun, hani böyle bir hava var diyoruz da işte. Avrupa biraz öyle. Kamplar biraz daha rahat Avrupa'da. Galiba telefon falan da veriyorlar. Bizimki direkt
Cezaevi. Buydu ya. Türkiye'de yemediğim yemekleri, çalıştığım şirkette yemediğim yemekleri Almanya'da öyle kaçak şey. Aynen. Heh. Orası Sen Türkiye'nin şey- artık modern haline dönmüş. Yani Türkiye'den daha arkadaşlar iyi Türkiye. dışarıdan hiçbir şey göründüğü gibi değil. Buradan bu çıkıyor. Yani herkesin hayatı dışarıdan çok güzel görünüyor olabilir ama içerisini herkes kendi biliyor. Muhammed aynı zamanda işte burada Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık bölüm Mimarlık mezunu mezunu. kendisi. Keşke ülkemiz çok güçlü olsa da Hayalim oydu. bu adam gibi böyle vasıflı adamları, nitelikli adamları ülkede tutabilsek ama şu an ülkede de maalesef böyle bir gerçek var. Bahçeşehir mimarlık bitirip sınırdan yürüyerek başka ülkeye gitmek zorunda kalacağız. Türkiye'nin Yani- özeti bu yani. Aynen öyle. Bak şu an Bahçeşehir mimarlığı bitirip sınırdan Meksika sınırından Amerika'ya Aynen öyle. tam yürüyerek gitmek Benim zorunda kaldık. hayalim böyle değildi ama ülkenin gidişatını gördüm. 2022 Aralık'ta falan çıktım. Çıkarken baktım bitirdiğim bölüme yani iş bulan arkadaşlarıma baktım. Benden yüksek dönemlere baktım. Aldıkları maaşlar bir şey değil yani bir hedefe ulaştırmaz seni. Bir hayalini kurduğum gibi değildi. Burayı biraz araştırdım. Buradaki paket işi bile Türkiye'deki mimarlıktan iyiydi. Zaten Peki geldiğimde mimarlık diplomanın burada geçerli olmuyor. işte şu an master yapmayı planlıyorum. Ha burada. Burada master yaptıktan sonra diplomamı daha iyi Diploma da- kullanabilirim. genelde Diplomamı da buraya- kullanabilirim ama Buraya biraz daha gelenler kötü öyle işler yapıyor bulurum. genelde. Master yapıyor. Hatta burada master'ın şöyle bir şey varmış. Ucuz üniversitede bulabiliyor musun? Aynen. Yani şöyle bir şey var. Türkiye'den buraya master'a geliyorlar. Çok bir ucuz üniversite. San Diego'da da falan var diye biliyorum. Burada master yapıyor. Çok ucuz bir üniversitede. Ama Türkiye'ye döndüğünde Amerika'da master yapıyor. Zaten Amerika'nın ismi işte Amerika'da master bunu, yaptım bu kullanıyor oluyor. haliyle çok şey oluyor. İsim oluyor. Doğru. Çok doğru. Ben de Valla- yapmak istiyorum da bakalım. İnşallah. İnşallah hakkında hayırlısı olur kardeşim çünkü Eyvallah. çok gerçekten delikanlı bir adam Muhammed. Eyvallah, sağ Burada ol. dün tesadüfen tanıştık. Eyvallah. Bir günde yolunuz buraya düşerse Los Angeles'a gelirseniz Venice'deyiz. Tatlılar da çok Venüs'te güzel vallahi. kesinlikle Muhammed kardeşimi ve orada ustamız var. Bayram Diyarbakırlı ustamız. Ve arka tarafta da döner. Orada da Türk arkadaşlar. Orada da oradaki arkadaşlar da döner. Burayı bir Türk mahallesine çevirdik. Burayı bir Türk mahallesine çevirmek üzereler evet. Ama seyyar her an kaçalım. Aynen. O yüzden yolunuz düşerse buraya muhakkak uğrayın.